Merhaba arkadaşlar. Şimdi benim cihaz biliyorsunuz şimdi doğada eski metallerin eski alması gerekiyor. Eski dediğim yani toprağın altında uzun süre kalması gerekiyor. Yani bu cihazın görmesi için yeni gömülmüş metalleri, değerli metalleri görmez bu cihaz. Doğada bayağı bir uzun süre kalması gerekiyor toprağın altında. Yani onun bir işte dedim bu iyon ya da frekans yayması gerekiyor. Uzun süre kaldıkça daha uzak mesafelere frekans ya da iyon yaymaya başlar. Değerli metaller, özellikle altında gümüş. Çünkü altını biliyorsunuz altın bozulmayan bir metal olduğu için ve de çok iletken bir metal olduğu için frekansını uzak mesafelere kadar yayabiliyor altın. Ama diğer gümüş de altın kadar olmasa da altın kadar da uzak mesafeden bu cihaz görüyor. Diğer değerli metaller biraz zayıf kalıyor. Çünkü bakır biliyorsunuz bronz oksitlenebiliyor. O yüzden onların biraz zayıf kalır. Altınla gümüşe göre zayıf kalır. Zaten biliyorsunuz demir toprak altında çürür. Yani fazla bir iyon yaymaz. Fazla bir uzak mesafeye frekans yaymaz. Altın kadar yaymaz yani. Çünkü frekans vererek arama yapıldığı zaman o farklı bir sistem. Yani frekans vererek arama yapıldığı zaman onu biliyorsunuz o frekans alan taramalarda frekans veriyorsunuz onda. Bu cihaz bir farklı bir sistem. Onun altının ya da gümüşün iyon ya da frekansını yakalıyor bu cihaz. Yani her sistem kendine özgü farklı bir yapısı vardır. Yani bu sizin yaptığınız sisteme bağlı. Yani biliyorsunuz her metalin, her canlı ya da cansız olan maddenin bir frekansı vardır. Kendine özgü bir frekansı vardır. Mesela altın yüzeyde olduğu zaman, altın yüzeyde olduğu zaman farklı bir frekans yayar. Toprak altına girdiği zaman farklı frekans yaymaya başlar altın ya da gümüş, işte diğer metaller olsun. Biliyorsunuz toprakta belirli bir miktar elektrik yükü vardır. Yani bir elektrik vardır. Doğada bir manyetik alan vardır. Bu manyetik alanla etkileşime girdiği zaman değerli metaller frekans yaymaya başlarlar toprak altında. Yani boşluğun da kendi özgü frekansı var. Taşın, mineralin, her maddenin kendine özgü bir frekansı vardır. İşte yani bunları çalışıp denemek lazım. Çalışıp anlamak gerekiyor bunları. Yani nasıl çalışıyor, nasıl oluyor. İyi çalışmak gerekiyor. Yani bu sistemlerde bu tür şeylerde iyi çalışmak gerekiyor. İyi bir test yapmak gerekiyor. Şimdi bu benim plastiğin içindeki altını şimdi bir göstereceğim. Nasıl bir altın var içeride? Kutunun içinde. Onu bir bakalım. Cihazı bir daha çalıştırayım. Evet. Şimdi bir bakayım. Önce bir tekrardan bunu açayım. Yani bunun içinde altın var. Altının toprak içinde olduğu zaman kendine özgü bir frekansı olur. Yüzeydeki altınla toprağın altındaki altın bir olmaz. Yani bunu insanlar anlaması lazım. Çünkü her dediğim gibi maddenin
Kendine özgü bir frekansı vardır. Şimdi bu cihaz hedefin üstüne geldiğinizde noktalama da yapıyor bu cihaz. Tam yani hedefin şöyle üstüne geldiğinizde şu şekilde arama yaptığınızda tam üstünüze hedefin üstüne geldiğinde noktalama yapıyor bu cihaz. Yani hedefi bu şekilde nokta olarak bulabiliyoruz yani. Bununla arama yaparken önünüzde birisi olmaması lazım. Yani yan tarafında ya da ön tarafında bu cihaz etkilenip tepki ya da sinyal vermeyebilir. Çünkü bu cihaz bizim biyoenerjimizi de kullanıyor. Çünkü elimize aldığımız zaman sağ el ya da sol elimize aldığı zaman şey olur. Yani şey değişir. Hani buradan sadece ayarlardan oynayabiliriz, değiştirebiliriz. Şimdi bakalım bir içindeki altını göstereyim. Şimdi şurada altın bilezik var. Onu zaten şimdi şeye de aktaracağım. Başka bir kutu var. O kutunun içine aktaracağım. Burada gördüğünüz gibi yani burada altında herhangi bir şey yok. Şurada. Evet. Bir daha şöyle açıp bakayım. Şimdi onu başka bir kutu var. Onu aktarayım. Şunun içine aktarayım. Başka bir şey var mı içinde? Şuna bakalım. Başka bir metal herhangi. Tekrar
toprağın içine aktarayım. Temas etsin. Şimdi bir daha bakayım. Toprağı aktardım. Yandaki plastiğe, başka plastiğe aktardım. Belki şey azalmış olabilir. Yine de bir bakalım. Yine görüyor. Şöyle noktalama yapayım. Noktalama yaparken gerçi bu şimdi doğadaki hedef gitti bulduğunuz bir tane hedef. O çok uzun süre 1000 yıl, 2000 yıl kalan bir hedef. Toprak altında her türlü noktalama yapabilirsiniz. Onun şeyi çok kuvvetlidir. Yani iyoni falan olsun. Şimdi bu bunun şeyi tabi doğadaki kadar güçlü olmaz. Yani buradan ayarlardan noktalama yapacağın zaman ya görmüyorsa ayarını yükselteceksin. Çok yüksek görüyorsa ayarını kısacaksın ya bu ayarlardan. Yani çok yukarı kaldırdığın zaman cihaz yağ alıyor. Onun çünkü manyetik sinyali yukarıdan daha kuvvetli oluyor. Çünkü bir de yerinde oynattım ben onu. Şimdi bir de yerini değiştireyim şu tarafa. Alayım bakayım. Oradan direkt karşıya aldım. Şimdi yeri oynattığın zaman tabi uzun süre yerinde kalması lazım. Yerinde oynattığın zaman yönü değişir. Yine de bak buradan görüyor. Şuradan görüyor. Çünkü açısı değişiyor. Altını yerini değiştirdiğin zaman açısı değişir. Yani her zaman için değişir. Yani sağ alınca açı değişti. Yani görme açısı değişiyor. Ama her türlü yine görür bu cihaz. Hiç de şey olmaz. Sadece açı değişir. Altını yerine oynattığın zaman açısı değişir. Evet. Altını gösterdim. Yani altını nasıl görüyor bu cihaz? Doğada biliyorsunuz gömülü olan metal her zaman yeri değişmez. O yerinde sabittir. Onu her türlü o bulunur. Onun bir de açısı vardır. Açı dediğim
Ee, Ona biz aslında şey diyoruz, çapraz üçgen yöntemi diyoruz. Yani hedefi çapraz üçgen yöntemiyle buluyoruz biz onu. Altın ya da gümüş olsun, gömülü bir metal bir yöne doğru akar. Ya kuzey yönüne doğru akar ya da güney yönüne doğru akar. O arazinin şeyine göre değişir. Her zaman da tabii ki kuzeye doğru akacak bir şey yoktur metalin. Ee, şey Bu bazen kuzey güney olabilir. Kuzey güney değil de kuzey batı ya da kuzey doğu da olabilir. Bu şeyin hedefi tam yakalamak için, yani o üçgen dediğimiz açı var şeyin hedefin yayılım, o frekans yayılımı. O üçgen içerisine girdiğiniz zaman çok uzak mesafeden o hedefi görürsünüz yani cihazda. Ama bir de hedefin kör noktası vardır. Yani kör noktasında olduğunuz zaman yakın, yani çok uzak mesafeden görmez ama antenin açısını belki değiştirirseniz görebilir. Yani anteni hafiften bir yukarı kaldırırsanız tam dik değil de yatay, yani yatay değil de hafiften yukarı kaldırdığınızda o kör bölgeden bile yakın mesafeden şeyi alır, hedefi alır yani. Bu cihaz zaten kullandıkça ben kendim zaten bunu az çok çoğunu öğrendim, yani bu cihazın nasıl çalıştığını. Önemli olan hedefi bulmak yani. O dediğim kör bölgede olmadığınız sürece bu cihaz sizi uzak mesafeden o hedefi gösterir. O hedefi yani bulmanız için. Yani önemli olan cihaz uzaktan görmesi yani. Önemli olan o, yani uzaktan görmesi. Uzaktan görmesi her zaman için iyidir. Çünkü hedefin hiç olmazsa yerini öğrenmiş oluyorsunuz. Yani nereden sinyal geldiğini. Yani kuzeyden, güneyden gelen bazen sinyaller oluyor. Bu cihaz çok hassas olduğu için. İşte bunu ayarlarla bunu akarite yapabiliyoruz. Yani bunun bu gerçek hedef mi değil mi ayarlarla anlayabiliyoruz. Yani bu cihazla ayarlarla rahat bir şekilde bunun gerçek hedef mi değil mi anlayabiliyoruz yani. O yüzden aslında zor bir şey değil. Yani zor bir şey değil. Kullandıkça bunu öğrenecek bir şey yani. Arkadaşlar şimdiden diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.